2025 yılında patene başlayacak olsaydım ben ne yapardım? Bu seride bunu öğreniyor olacaksınız. Tamamıyla hiçbir deneyim sahibi olmadan, patene bile sahip olmadan patene başlamaya karar verdim. 10 yıllık deneyimimi kullanarak en baştan patene başlayacağız. Şu anda sadece paten kayma videoları gördük. Heves ettik ama henüz bir patenimiz yok. Elbette ilk başta bir paten bulmamız lazım. Peki hangi pateni almalıyım? Hangi paten bana uygun olur? Paten nasıl seçilir? Bu konularla alakalı merak ettiğiniz bütün soruların cevabını şimdi sizlere veriyorum. Hiçbir şekilde reklam anlaşması ya da sponsorluk yoktur. Ben olsaydım Oxelo bir marka patenle devam edelim. Bu yüzden de Decathlon'a gireceğim. Patene tıkladım. Yetişkin patenle edeceğim. Çünkü benim ayağım herhalde artık yetişkin olmuştur, 41 numara. Şu şekilde hızlıca göz attığımda burada aslında farklı fiyatlarda patenler var. 10 yıldır öğrendiğim bu bilgileri hap niteliğinde sizlere bu seride vereceğim için gerçekten çok mutluyum. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Günlerdir çekimleriyle uğraşıyorum ve inanılmaz fazla emek verdim. Sizler de bu serinin devam etmesini istiyorsanız bir like atıp bir de abone olursanız diyeceğim ki bu seri sevilmiş ve eğer bu video 1000 like olursa bu serinin ikincisi de kanala yüklenecek. O zaman hadi videoya geçelim. İlk başta çok pahalı oldukları için zaten MF500'leri burada eleyeceğim. Çünkü yeni başlayacağım. Belki pateni sevmeyebilirim. Belki öğrenmekte güçlük çekebilirim. Bu yüzden bana ilk başta ucuz bir şey lazım ve yere düştüğümde paten çizilecek. Ya da işte tekerlekleri çok fazla eriyecek. Bu yüzden de benim böyle çok üzülmeyeceğim bir fiyatta olması lazım. 5000 lira beni üzer. O yüzden de bunlara bakmıyorum. Aynı şekilde Fit 5 beni üzebilir. Çünkü fiyatı pahalı. Bakmıyorum. MF900 bakmıyorum. Bu şekilde quad patenlere ise kendim bu tarza kaymak istemediğim için bakmıyorum. Sizler istiyorsanız alıp bakıp deneyebilirsiniz. O zaman bize kaldı aslında çok az bir seçenek. Fit 100 mü? MF 140 mı? Şimdi ikisi arasındaki fiyat farkı aslında az bir fiyat farkı değil. 1000 TL. Bu bazılarınız için ya çok bir problem yok gibi düşünebilir ama bazılarınız için gerçekten de yüksek, sağlam bir fiyat. Fakat birazcık parayla alakalı sorunumuz yoksa ben MF 140 almayı tercih ederdim. Çünkü bu şekilde sert kabuğu olan bir paten benim için şu anda çok daha iyi olabilir. Bu yüzden de ben bu ikisinden bir tanesini alacağım. Ama hala da parası bana fazla gelebilir. O yüzden de ne yapıyorum? Kendim bu seriye başladığım için gidip de ben sıfır bir paten şu anda bu deneyimle almazdım. O yüzden ne yapıyorum? Girdim sahibinden sitesine ve MF 140 yazdım ve tıkladım. Şu anda çıkacak olan patenlere bakacağım. Böylelikle sizler de nasıl araştırmanız gerektiğini görmüş oluyorsunuz. İstanbul'da olduğum için İstanbul yazıyorum. Bana listeli zaten çok az bir paten varmış. Hızlıca numaralarına bakacağım. Konyaaltı, İzmir falan çıktı. İstanbul'da maalesef demek ki yokmuş. Sıkıntı yok. Let Go'ya giriyorum. MF 140. Tıkladım. Bir tane paten çıktı. 38-40 numara. Fiyatı bakın neredeyse 1000 TL daha aşağısında. Bakıyorum temiz bir paten mi diye. İlk başta temiz bir paten olup olmadığını anlamak için dış botuna bakıyorum. Dış botu nasıl? Daha sonra tekerleklerini inceliyorum. Dış botunun temiz olduğunu çok net görüyorum. Tam numarasına bakalım kendisi yazmış mı? Bir daha tıklayalım. 38-40 numara yazmış hani. Bana yine de bu patenin olmayacağını biliyorum. Hızlıca aşağıya şöyle bir baktım. Bak mesela bu. Fit 500. İyi bir patendir. Hatta pahalı bir patendir. Şurada görüyorsunuz Fit 500'ü. Tabii ki de bu birazcık da eski serisi. Ama sıkıntı yok. Fakat bakın çok yeni olmadığını direkt tekerleklerine baktığımda anlayabiliyorum. Biraz kullanılmış. Ama çok kötü durumda değil. Hatta kötü durumda değil. İyi durumda sayılabilecek bir paten. Hemen numarasına bakıyorum. 39 olmaz. Bana 40-41 lazım. Eğer ki olsaydı bakın birkaç sefer düşmüş. Dediğim gibi kötü durumda değil ama çok iyi durumda da değil. Eğer olsaydı zaten İstanbul'da bu yüzden de alınabilecek bir patendi. İlla ki sert botu olması evet istediğimiz bir şey ama olmadı. Fit 500 oldu tabii ki de olur. Girdim dolap uygulamasına. Oxelo MF 140 yazdım. Her zaman bulamazsınız. Her gün bulamazsınız. Devamlı olarak aramanız lazım. 140 çıkmadı. MF 500 yazdım. Bir şeyler çıktı. Hızlıca yine göz atıyorum. Bir kere ilk olarak numaralarına bakıyorum. Çünkü şu anda kendimi alacağım için benim için numarası daha önemli. 42 numara bir şey buldum. Olabiliritesi var ama dediğim gibi yine de benim için pahalı. Ben daha uygun bir şeyler arıyorum. Zaten MF 500'de şu anda gözüm yok. Ama oldu ki uygun fiyata düşerse diye şöyle hızlı bir arama yaptım ve geldim Fit 100'e. Mesela bakın paten çok temiz olabilir ama bize gelmez. Bizim şu anda uygun bir şey almamız lazım. Çünkü bakacağız. Belki beğenmeyeceğiz. Belki paten kaymayı sevmeyeceğiz. Karşımıza bir şey çıkmadı. Çıkmayabilir arkadaşlar. Her zaman çıkacak diye bir şey yok. Girdim bunu yazdım. Bakın 41 numara. Yani aynı paten. Bakalım şimdi böyle temiz mi, iyi mi, kötü mü? Hemen ışıklı bir ortamda çekin. Evet düşürmüş tabii ki de. Burada bir sıkıntı yok. Şuna bakıyorum. Tekerleklerini daha detaylı görmeye ihtiyacım var. Aslında önemli olan şey tekerlekler. Burada düşürmesi ya da düşürmemiş önemli değil. Benim için şu anda bu paten radarıma girebilecek bir paten. Neden? Çünkü bakın Fit 100
bundan daha pahalı zaten. Ben Fit 500 alacağım. Frame'i biraz daha iyi. Tekerlekleri biraz daha iyi. O yüzden de şimdi ben bu satıcıyla bir konuşacağım bakalım. Ne kadar ikinci el sitesi varsa giriyorum. Hepsine yazıyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Oxelo MF140. Ucuza bir MF140 bulursam direkt alacağım. Zaten incelemesini istiyorum. Direkt alacağım. Bakıyorum. İniyorum. 850. Çok eski model. Çok eski model. Zaten 38 numara. Paten piyasası ölmüş desek, bakın ölmüş desek sanırım yanlış olmaz. Ya bu kadar kötü, bu kadar vasat bir piyasayı inanamıyorum gerçekten ya. Bir şey söyleyeceğim. MF140 kullanan kimse mi yok gerçekten? Hiçbir yerde yok ya. Bu nasıl bir şey? Evet, şu an Facebook Marketplace'teyim. MF500 yazdım ve yine bir şey çıkmadı. Oxelo yazdım. Hani o kadar çapı genişlettim. Artık paten bakacağım. Sadece paten bakıyorum. Çünkü bulamadık gerçekten. Bakın, korumalıklarıyla beraber veriyor. İnanılmaz uygun fiyat. Numarası oluyorsa bu pateni alabiliriz. Neden? Normal fiyatı bunun 2700 liraydı herhalde az önce baktığımızda. Şimdi ben bunu 1250 liraya bulmuşum. Bir de aynı zamanda az kullanıldığı belli de oluyor. Şurada bir gözüme takılan bir şey var ama anlamadım. Bir de korumalıklar da var. Neyse, devam edelim. Bu tekere bir şey olmuş. Az önce söylediklerimi geri alıyorum. Bak, bu teker sağlam. 44 numara olmaz. Olmaz. Ve tekere bir şey olmuş. 40 numara yazıyor ya. 40 numara yazıyor. Bu iki ilan aynı bak. Tamam, bir dakika. Ben buna yazıyorum. Şimdi bu paten 40 numaraymış ve ben bununla birazcık daha pazarlık yapıp bu pateni almaya çalışacağım. Ve böylelikle bakın, 2700 lira olan bir patenin ben sıfır ayarında temizini 1250 liraya, hadi ben bunu yuvarlayayım 1000 liraya almayı ümit ediyorum. Böylelikle ne oldu? Aynı pateni kullanacaksın, aynı deneyimi yaşayacaksın ama çok daha az para vereceksin. Sen de eğer patene yeni başlıyorsan ya da patenini değiştiriyorsan mutlaka ikinci el patenlere bak. İçerisini dezenfekte edersin, yıkanabiliyorsa yıkarsın ve kullanırsın. Gördüğün gibi benim bu patenlerimin her biri ikinci el. Ama çok mutluyum. Şu anda geldim, gördüğünüz gibi motorla bayağı bir yolculuk yaptık. Şu anda pateni deneyeceğim. Eğer olursa alacağız. Olmazsa da yapacak bir şey yok. En azından denemiş olduk. Sonuç olarak sıfır fiyatından çok daha uygun alıyoruz. Yani bu göze alınabilecek bir riskti. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. Onun için değilmedi. Ya bir ya iki. Zaten kullanmadı bile. Yani bu şeyler var ya, riskler. O da düştüğü için oldu. Anladım. Mesela ürünü hani çok zor kullandık falan. Dediğine bakayım. O da aynısı. Zaten şeye baktığı zaman anlıyorsun. Şöyle sıfır vereyim. üründe. Bak Yani kirlenmemiş bile ha. İnşallah şimdi alacağım. Şuraya dedim otururum diye dedim. Tabii bak, mesela şuradan ayarlanıyor. O. Sonra şorta da ayarlanıyor. Bir de ağacıkları var. Sen ne istersen. Hemen bir bakayım. Ayağıma olup olmaması konusunda bir tereddüte düşüyorum. Yok yani. Sağ olasın abi. Yani şu an ayağıma değiyor ama bakalım bir tam nasıl olacak ya. Çok da uzaktan gelince olsun istiyorum yani abi. O beni üzdü ya biraz. Ay. Abi paten kesinlikle çok güzel ama bu benim ayağımı birazcık sıktı sanki ya. Hakkını helal et. Seni de buraya kadar yorduk gerçekten. Dünden beri heveslendim. Bayağı da bir araştırdım, baktım. Ama şimdi giyemeyeceğim. Yani gerçekten acıttıktan sonra da abi hakkını helal et ya. Gerçekten çok üzüldüm yani. Olsun çok istiyordum ama. Sorun değil. Hiç sorun değil. Dedim ki 40 olur mu olmaz dedim. Tereddütte kaldım. Evet. Ya alsam ayağım içinde kalacak ama sanki acıyacak gibi de hissediyorum. O yüzden abi hakkını helal et. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Düşündüğümüz gibi olmadı. Paten ayağımızı birazcık sıktı. Şimdi sıkan bir pateni de almamak lazım. Aslında ben burada şunu da göstermek istedim. Ben belki bu pateni alırdım. Sonuç olarak bu benim ilk tek patenim değil. Diğerlerini kullanırdım ama eğer sizler bu şekilde sıkan bir paten varsa en azından utanmadan, çekinmeden söylemeniz gerektiğini de burada görmüş oldunuz. Yapacak bir şey yok. Her zaman dediğim gibi ayağınız olmaz. Benim ayağım 40-41 ama bazı patenlerde 40 oluyor, bazılarında olmuyor. Bunun böyle ayak parmaklarımı sıktığını hissettim. Mecburen de vazgeçtim. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, neden eşeğe ters biniyorsun?
Bu hikaye öyle değildi herhalde ama Furkan'a sorsalar neden ters bir şekilde salıncağı biliyorsun? Derim ki güneş burada, tersten mi çıksın? Çok büyük emek vererek, gerçekten günlerce uğraşarak çektiğim bu serinin birinci videosunun sonuna geldiniz. İkinci videoda nasıl paten giyeceğimizden başlayarak nasıl paten kaymaya başlayacağımıza kadar gideceğiz. Ve daha sonrasında bu serinin içerisinde diğer paten hareketlerini öğreneceğiz. Yani gerçekten bildiğim bütün bilgileri bu seride toplamak istiyorum. O zaman spor yapmaktan asla vazgeçmeyin ve patenle kalın. Kendinize çok iyi bakın. İzle. Baba.